York kasabası Poughkeepsie, 1998'de yakalanmadan önce 8 kadını öldüren Kendall Franjois adlı 130 kiloluk bir seri katil tarafından 2 yıl boyunca terörize edildi. 1997'de, New York'un uykulu Poughkeepsie kasabası, 40.000 kişiden oluşuyordu. Ancak yerel polis ve kurbanları tanıyanlar dışında kimse bilmiyordu. Aslında polisin kaygan suçlusunu bulması tam 1 yıl alacaktı. Kendall Franjois. Bu tarz videoları beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın. 184 boyunda ve 130 kilo ağırlığında, hantal bir Amerika Birleşik Devletleri ordusu gazisi olan Kendall Franjois, öğrencilerin ona kokmuş demesine ve ebeveynlerin şikayet etmesine neden olan pis kokusu dışında, Arlington Ortaokulu için büyük ölçüde mütevazi bir öğrenci gözetmeniydi. Ancak 2 Eylül 1998'de tutuklanmasından sonra, pis kokusunun sadece kendine olan saygısı değil, aynı zamanda birlikte yaşadığı birçok cesetten de kaynaklandığını öğrendiler. Basın tarafından Poughkeepsie katili olarak vaftiz edilen Kendall Kokuşmuş Franjois'nin korkunç suçları, bir zamanlar uykusunda olan kasabayı şokta bıraktı. 26 Temmuz 1971'de Poughkeepsie'de doğan Kendall Franjois, Arlington Lisesi'nde futbol oynadı. Ancak 1989'da mezun olduğunda, yükselen yapısını spor yapmak yerine Amerika Birleşik Devletleri ordusuna katılmak için kullandı. 1990'da Fort Sill, Oklahoma'daki temel eğitimden mezun oldu ve 1993'te Dutchess County Community College'e kaydolmak için eve döndü. François, Liberal Sanatlar bölümünden mezun olduğunu ilan etti ve 1998 yılına kadar derslerde ilerleme kaydetti. O zamana kadar, Arlington Ortaokulu'nda salon ve gözaltı gözlemcisi olarak işe alınmıştı bile. 1996 ve 1997 yılları arasında burada kaldığı süre boyunca, öğretmenler kız öğrencilerin saçlarına dokunurken, onlarla uygunsuz cinsel şakalar yaptığını fark etti. Kimsenin haberi olmadan, bölgedeki kadınları çoktan öldürmeye ve cesetlerini evine saklamaya başlamıştı. Polis daha sonra evinde dışkı kokusu, kumaşta insan atığı bulunan kirli iç çamaşırı fark edecekti. Ama belki de en rahatsız edici olanı, Franjois'nin anne babası ve kız kardeşinin de orada yaşıyor olmasıydı ve tavan arasından yayılan pis kokuyu görmezden gelmişler ya da kontrol edemeyecek kadar korkmuşlardı. Acımasız cinayet çılgınlığının 30 yaşındaki Wendy Meyers ile başladığına inanılıyor. 24 Ekim 1996'da yerel Valley Rest Motel'de ondan seks yapmasını isteyen Franjois, boğdu ve onu harap olmuş tavan arasında çürümeye bıraktı. François bir sonraki kurbanını aynı yıl 29 Kasım'da öldürdü. 29 yaşındaki seks işçisi Gina Barone'yi aldıktan sonra, François kırmızı 1994 model Subaru'sunu 9. yol üzerindeki bir yan sokağa park etti ve onu o kadar sert bir şekilde boğdu ki boynundaki kemik kırıldı. Cesedi, evindeki Meyers'in yanına yerleştirildi. Bu kurbanlara sadece birkaç gün sonra hamile olan Cathy Marsh katıldı. Ve Ocak 1997'de katlen Hurley ortadan kayboldu. Ardından Kasım 1997'de Mary Haley Giacon geldi. Ardından, 3 çocuk annesi Sandra Jean French, Haziran 1998'de ortadan kayboldu. Ortadan kaybolmalar karşısında hem şaşkın hem de dehşete düşmüş yerel polis FBI aradı, ama federaller olay yeri olmadan seri katil profili çıkarmanın mümkün olmadığını söylediler. Poughkeepsie katili için işler nihayet 1998 yazının sonunda çözülmeye başladı. Ağustos ayında 34 yaşındaki Audrey Pugliese ve 25 yaşındaki Jatina Nemaster'ı öldürürken, yetkililer bir ipucu buldu. Nemaster aynı şehir merkezinde çalışmıştı. Giacon olarak sokaklar, polisi bölgede devriye gezmeye teşvik etti. 1 Eylül 1998'de, Poughkeepsie polis dedektifleri Mannaine Atla ve Bob McCready, öğleden sonrayı Nemaster'ın işaretsiz bir arabadan kaybolmasıyla ilgili el ilanları dağıtarak geçirdiler. Benzin almak için duraklayan Deborah Lonsdale adlı bir kadın, yakınlarda bir kadının saldırıya uğradığını belirtmek için araçlarına koştu. Söz konusu kadın gözaltına alınıp açıklama için getirildiklerinde, yıllardır sokağının müdavimi olan Kendall Franjois hakkında resmi şikayette bulundu.
Nihayetinde şüphelinin Lemaster'ın cinayetini itiraf etmesi için fazla bir dürtü gerekmedi. Ancak polis için daha büyük bir açıklama daha gelecekti. 2 Eylül 1998'de, bir arama emri müfettişlerin Patsy Capsy katilinin evini taramasına izin verdi. Çatı katından yaptığı mezarlığı bulduklarında saat gece yarısını biraz geçmişti. Ancak bir hafta sonra, François suçsuz olduğunu iddia etti. Yine de 8 adet birinci derece cinayet, ikinci derece cinayet ve 13 Ekim 1998'de saldırıya teşebbüsle suçlandı. Sonraki Şubat ayında, François kurbanlarından birinden HIV kaptığını keşfetti. 11 Ağustos 1998'de ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. 11 Eylül 2014'te Van'de ıslah evinde 43 yaşında öldü. Resmi ölüm nedeni, AIDS'e bağlı hastalıktı. Hapishanede Francois ile yazışan bir kadına göre, onda HIV vardı. Ölü bir insan vücudunun kokusunu almış birinin kokuyu hemen tanımaması mümkün değil miydi? Unutulmaz korkunç cinayetler. Annesi hemşireydi ve ölümün kokusunu hiç almamış mıydı? İkinci trajik vakamıza geçiyoruz. Desteklerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Cehennem bu tür bir kötülük için yeterince sıcak olamaz. Bir anne ve küçük kızı ortadan kayboluyor. Çılgına dönmüş eş. İp uçları az. Umutlar, saatler günler geçip gitse bile çok. Kaçıyor muydu yoksa öldürülmüş müydü? Çıkmaz sokaklarla dolu bir soruşturma, ilerlemek için geçmişe biraz bakalım. Philadelphia sakin bir mavi yakalı kasabası ve güvenli bir yerdi. 1994 yılına kadar şehir çok güvenli, çocuk büyütmek için harika bir yerdi. 1994 yılında Juan Katrinak, kayınvalidesini aradı ve tatil alışverişine çıkma planları yaptı. 26 yaşındaki kısa süre önce evlendi, 4 aylık Alex'in ilk Noel'i olacaktı. Juan, Pensilvanya'daki aralık soğuğuna karşı çantasını, bebek bezi çantasını ve montlarını aldı. Kocası Andrew'un annesi, sadece birkaç dakika uzakta yaşadıkları için Juan'ın hemen gelmesini bekliyordu. Juan gelmeyince kayınvalidesi aramaya çalıştı ama Katrinak'ta cevap yoktu. Andrew birkaç saat sonra işten döndüğünde, Juan'ın arabası evlerinin arkasındaki ara sokakta normal yerinde değildi, ama bunun dışında her şey sıradan görünüyordu. Sanki planlandığı gibi genç Ale ayrılmış ama sonra bir şekilde ortadan kaybolmuş gibi. Andrew evlerinin içine ve çevresine ikinci kez baktığında bazı rahatsız edici ipuçları ortaya çıktı. Bodrumlarına giden bir dış kapı açılmış, kilidin vidaları kelimenin tam anlamıyla duvardan kopmuştu. Ve telefon hatları kesilmişti, birisi Katrinakların yardım çağırabilmesini istememişti. Arkadaşlar ve aile, Juan ve Alex'i aramaya başladı. Arabası kısa süre sonra evlerine yürüme mesafesindeki bir otoparkta bulundu. Kapıları kilitliydi ama anahtarlar aracın içindeydi. Polis, Juan'ın arabasına potansiyel bir suç mahalli muamelesi yaptı ve soruşturmaları, baş desteğinde birkaç sarı saç ortaya çıkardı. Saçların daha yakından incelenmesi, kurumuş kan izlerini gösterdi. Juan'ın arabasındaki rahatsız edici kanıtlara rağmen, dedektifler Juan'ın bebek Alex'i alıp almadığını düşündüler ve öylece oradan ayrıldılar. Başka bir adamla yeni bir hayata başlamış olabileceklerini teorileştirdiler, ancak bu Juan'ı tanıyan herkese saçma geldi. Bu bankası, ortadan kaybolduğundan beri Juan'ın kredi kartlarında herhangi bir hareket olmadığını bildirdiğinde daha da çürütüldü. Müfettişler karısının ve oğlunun gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasına ilişkin herhangi bir açıklama getiremediği için Andrew haftalarca ve aylarca hastalandı. Nihayet Aralık ayındaki o korkunç günden 4 ay sonra, tarlalarını süren bir çiftçi, ilk başta atılmış bir giysi yığını gibi görünen bir şey buldu. Polis olay yerine geldi ve kısa süre sonra bunun sadece Juan Katrinak'ın değil, ne yazık ki Alex'in de kalıntıları olduğunu anladı. Juan bir kez vurulmuş ve ardından kafasına vurulmuştu. Cesetlerin durumu, kurbanların muhtemelen tam da kaçırıldıkları gün öldürülmüş olduklarını gösteriyordu.
Neden birisi genç anneyi kaçırıp öldürmek istesin? Ayrıca kim bir bebeği öldürecek kadar kalpsiz olabilir? Andrea genç ailesinin kalıntılarının yeri söylendiğinde, müfettişlere bir ipucu teklif etti. Çiftçinin uzak tarlası, izole edilmiş bir binicilik yolunun yanındaydı. Andrea'nın patikayı bilen eski bir kız arkadaşı Patricia Rohrer vardı ve daha önce olay yerinden sadece 1 mil ötede bir at ahırını yönetmişti. Ancak Patricia yıllar önce Pensilvanya'dan taşınmış ve Kuzey Carolina'da kendi ailesini kurmuştu. Patricia, cinayetlerden 2 haftadan kısa bir süre önce eyalet dışında düzenlenen bir binicilik yarışmasında ödül kazanmıştı ve fotoğrafının çekilmesine izin vermişti. Resimdeki saç rengi iki suç mahallinde bulunan saç rengiyle aynıydı. Patricia, 1997 yılının Haziran ayında Kuzey Carolina'da tutuklandı. Katil, Vaughan'ın kocası Andrew'un kıskanç eski kız arkadaşı Patricia Rohrer'di. Vaughan bir kez vuruldu, sonra silah tutukluk yaptı. Daha sonra tabancanın dipçiyle dövülerek öldürüldü. Alex'in de mi öldürüldüğünü yoksa açıkta kalarak mı ölüme terk edildiğini söylemek imkansızdı. Pat Rohrer, suçundan dolayı ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Patricia Rohrer'in yeniden yargılama ve beraat için defalarca temyizde bulunduğunu, ancak her talebin reddedildiğini gösteriyor. Rohrer, Pensilvanya, Clinton Township'te kadınlar için bir hapishane olan Eyalet Islah Kurumu Munici'de hapsedildi. Kızgınlık, öfke bir küçük bebeği öldürmenin önüne geçer diye düşünüyorum. Bu konu hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Sağlıcakla kalın.